Ders 1. Bence daha fazla sebze almalıyız. Anna, market alışverişine gittiğimizde bence daha fazla sebze almalıyız. Sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdırlar. Tavsiye ettiğiniz özel olanlar var mı? Bu harika bir fikir. John. Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler besinlerle doludur. Çok yönlüdürler ve salatalarda, smoothie'lerde veya pişmiş yemeklerde kullanılabilirler. Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler, yemeklerimize harika bir katkı gibi geliyor. Onları alışveriş listemize eklediğimden emin olacağım. Ayrıca çeşitli renkli sebzeler almalıyız. John. Dolmalık biber, havuç ve domates vitamin bakımından zengindir ve yemeklerimize canlı lezzetler katar. Dolmalık biber, havuç ve domates gibi renkli sebzeleri dahil etmek sadece yemeklerimizi görsel olarak çekici hale getirmekte kalmayacak, aynı zamanda bir dizi besin de sağlayacaktır. Onları da listeye ekleyeceğim. Brokoli ve karnabahar gibi turpgillerden sebzeleri unutma John. Lif bakımından zengindirler ve sayısız sağlık yararları vardır. Brokoli ve karnabahar gibi turpgillerden sebzeler gerçekten besleyici seçeneklerdir. Onları da alışveriş listemize dahil edeceğimizden emin olacağım. Son olarak, patates ve tatlı patates gibi bazı kök sebzeler satın almayı düşünün. Çok yönlüdürler, doldururlar ve çeşitli şekillerde hazırlanabilirler. Patates ve tatlı patates gibi kök sebzeler, yemeklerimize çeşitlilik ve madde katmak için harika seçeneklerdir. Birazını alacağımdan emin olacağım. Mükemmel, John. Market alışverişimize çeşitli sebzeler ekleyerek besleyici ve lezzetli yemekler yaratabiliriz. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. İşte renkli ve besleyici sebzelerle dolu, iyi stoklanmış bir araba. Ders 2. Çevre üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabiliriz? Anna, çevre üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabileceğimizi düşünüyordum. Geri dönüşümü düşündünüz mü? Kesinlikle, John. Geri dönüşüm yoluyla atıklarımızı kutulara ayırabilir ve uygun şekilde işlenmesini sağlayabiliriz. Bunu duymak harika. Karbon ayak izimizi azaltmanın ve sürdürülebilirliği teşvik etmenin basit ama etkili bir yoludur. Kesinlikle. Geri dönüşümle değerli kaynakları koruyabilir ve çöplüklere giden atık miktarını en aza indirebiliriz. Geri dönüşüm kavramını da duydum. Geri dönüşüm gibi ama yaratıcı bir dokunuşta. Oh, geri dönüştürmeyi seviyorum. Her şey eski veya atılan eşyaları yeni ve kullanışlı bir şeye dönüştürmekle ilgili. Kesinlikle. Aksi takdirde çöpe düşecek nesnelere yeni bir hayat vermenin harika bir yolu. Ayrıca, geri dönüştürme, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamızı ve yaşam alanlarımıza kişisel bir dokunuş katmamızı sağlar. Tamamen katılıyorum. Sıradan bir şeyi benzersiz ve işlevsel bir parçaya dönüştürmek tatmin edicidir. Ve en iyi yanı, geri dönüşümün birlikte yapılacak eğlenceli ve ilgi çekici bir aktivite olabilmesidir. Kesinlikle. Bunu küçük bir DIY projesine dönüştürebilir ve yol boyunca biraz gülebiliriz. Kim bilir John? Belki zanaat ve tasarım için gizli yetenekleri keşfedeceğiz. Aha, geri dönüştürülmüş kreasyonlarımızı gururla sergilediğimizi ve her parçanın arkasındaki hikayeyi anlattığımızı zaten görebiliyorum. Kesinlikle harika bir sohbet başlatıcısı olurdu. Başkalarına atık konusunda daha bilinçli olmaları ve yaratıcı olmaları için ilham verebiliriz. Ruh bu, Anna. Geri dönüşümü ve geri dönüşümü günlük hayatımızın bir parçası olarak benimseyelim ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratalım.
Kesinlikle, John. Birlikte, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuzu azaltabilir, yeniden kullanabilir ve geri dönüştürebiliriz. Ders 3. Başka bir dünyaya nasıl kaçılır ve rahatlamama yardım edilir? Anna, son zamanlarda stresli hissediyorum. Başka bir dünyaya nasıl kaçacağınıza ve rahatlamama nasıl yardımcı olacağınıza dair herhangi bir öneriniz var mı? Rahatlamanın yollarını araman harika, John. Yaptığım tek şey kurgu kitapları okumak. Okumak iyi bir fikir gibi geliyor. Kendini farklı bir hikayeye sokmanın ve günlük endişeleri unutmanın bir yolu. Kesinlikle. Sizi farklı yerlere taşır ve karakterler aracılığıyla yeni maceralar yaşamanıza izin verir. Son zamanlarda pek kurgu okumadım. Herhangi bir kitap öneriniz var mı? İyi, tercihlerinize bağlı. Eğer fanteziden hoşlanıyorsanız, bazı büyüleyici, fantastik romanlar önerebilirim. Kulağa ilgi çekici geliyor. Fantezi türünü keşfetmeye açığım. Hangi kitapları tavsiye edersiniz? Popüler fantezi dizilerinden biri J.K. Rowling'in Harry Potter'dır. Büyü, dostluk ve heyecan verici maceralarla dolu. Harry Potter'ı duydum ama kitapları hiç okumadım. Belki de onları denemenin zamanı gelmiştir. Bence onlardan zevk alacaksın, John. Her yaştan okuyucuyu büyülemenin bir yolu var. Kesinlikle bir şans vereceğim. Önerdiğiniz başka türler veya yazarlar var mı? Bilim kurgu ile ilgileniyorsanız, Isaac Asimov veya Philip K. Dick'in eserlerinden hoşlanabilirsiniz. Bilim kurgu da ilgi çekici geliyor. Bu yazarlara bakacağım ve hangi kitapların ilgimi çektiğini göreceğim. Harika. Unutmayın, anahtar sizi başka bir dünyaya taşıyan ve rahatlamanıza yardımcı olan kitaplar bulmaktır. Kitap önerileri için teşekkür ederim Anna. Bazı büyüleyici hikayelere dalmaktan ve rahatlama anları bulmaktan heyecan duyuyorum. Hoş geldin, John. Umarım kitap dünyasında teselli ve keyif bulursunuz. İşte edebiyat yoluyla yeni alemleri keşfetmek ve huzur ve sükunet anları bulmak. Ders 4. Bu tür durumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Anna, yaklaşan önemli bir sunum var ve biraz gergin hissediyorum. Bu tür durumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Burada da aynı, John. Bir sunumdan önce gergin hissetmek normaldir. Yeteneklerime hazırlıklı olmanın ve güvenmenin yardımcı olduğunu görüyorum. Bunu duymak güven verici. Kendinizi bir sunum için nasıl hazırlarsınız? İlk olarak, konuyu iyice anladığımdan ve gerekli tüm bilgileri topladığımdan emin oluyorum. Bu mantıklı. Konuyu sağlam bir şekilde anlamak, kendinden emin bir teslimat için çok önemlidir. Kesinlikle. Sonra düşüncelerimi düzenler ve sunum için net bir taslak veya yapı oluştururum. İyi yapılandırılmış bir sunuma sahip olmak, bilginin etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Teslimatı iyileştirmek için herhangi bir ipucunuz var mı? Pratik yapmak çok önemlidir, John. İçeriğe aşina olmak ve teslimatımı geliştirmek için sunumumu defalarca prova yapıyorum. Bu nedenle, pratik yapmak güven oluşturmaya yardımcı olur ve gerginliğini azaltır. Evet, aynen öyle. Potansiyel soruları veya zorlukları tahmin etmemi ve uygun yanıtlarla hazırlanmamı sağlar. Bu iyi bir nokta. Potansiyel eğri toplarına hazırlıklı olmak, sunum sırasında sakinliğin korunmasına yardımcı olabilir. Ek olarak,
olumlu bir zihniyet sürdürmeye ve kendime güçlü yönlerimi ve yeteneklerimi hatırlatmaya çalışıyorum. Olumlu kendi kendine konuşmak ve kişinin güçlü yönlerine odaklanmak kesinlikle güveni artırabilir. Başka öneriniz var mı? Vücut diline dikkat et, John. Uzun durun, göz teması kurun ve izleyicinin ilgisini çekmek için jestler kullanın. Vücut dili etkili iletişimde önemli bir rol oynar. Bunu sunum sırasında aklımda tutacağım. Son olarak, derin nefes alın ve sakin kalmaya çalışın. İzleyicilerinizin başarılı olmanızı istediğini unutmayın. Değerli tavsiyen için teşekkürler Anna. Şimdi kendimi daha hazırlıklı ve kendinden emin hissediyorum. Hoş geldin, John. Sadece kendinize ve yeteneklerinize güvenmeyi unutmayın. Bunu aldın. Hazırlıklı olmak, kendinden emin olmak ve başarılı bir sunum sunmak için burada. Ders 5. Uyumlu bir ortamı korumak için herhangi bir ipucu var mı? Anna, ortak bir alanda yaşamak bazen zor olabilir. Uyumlu bir ortam sağlamak için herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle, John. Önemli bir ipucu, paylaşılan alanda başkalarına ve ihtiyaçlarına karşı düşünceli olmaktır. Düşünceli olmak esastır. Arkadaşlarımıza dikkat göstermemizin bazı belirli yolları nelerdir? Bir ipucu, mutfak veya oturma odası gibi ortak alanlarda kendinizden sonra temizlemektir. Bu iyi bir nokta. Kendimizden sonra temizlik yapmak, paylaşılan alanların herkes için düzenli ve rahat kalmasına yardımcı olur. Kesinlikle. Eylemlerimizin paylaşılan alandaki başkalarının deneyimlerini etkileyebileceğini hatırlamak önemlidir. Uyumu korumak için dikkat etmemiz gereken başka eylemler var mı? İletişim çok önemli, John. Başkalarının endişelerini dinlemek ve ortaya çıkan sorunları ele almak önemlidir. Açık ve saygılı iletişim, yanlış anlamaları önlemeye ve çatışmaları etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olabilir. Kesinlikle. Kendimizi aktif olarak dinleyerek ve sakince ifade ederek, olumlu ve destekleyici bir ortam geliştirebiliriz. Kulağa yapıcı bir yaklaşım gibi geliyor. Akılda tutmamız gereken başka bir şey var mı? Gürültü seviyelerine dikkat etmek çok önemlidir. Başkalarının huzur ve sessizlik ihtiyacını dikkate almalıyız. Doğru, aşırı gürültü başkalarının uykusunu veya konsantrasyonunu bozabilir. Hacmimize dikkat etmeliyiz. Kesinlikle. Eylemlerimizin başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olarak, daha uyumlu bir yaşam ortamı yaratabiliriz. Bu ipuçlarını paylaştığın için teşekkürler Anna. Paylaşılan alanımızda düşünceli ve dikkatli olduğundan emin olacağım. Hoş geldin, John. Yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Birlikte uyumlu ve saygılı bir yaşam ortamı için çaba gösterelim. İşte ortak alanımızda huzurlu ve destekleyici bir atmosfer yaratmak için. Ders 6. Hiç evde resim yapmayı veya sanat yaratmayı denediniz mi? Anna, hiç evde resim yapmayı veya sanat yaratmayı denedin mi? Denemeyi düşünüyordum. Evet John, daha önce resim yapmıştım. Eğlenceli ve ödüllendirici bir yaratıcı çıkış olabilir. Bu ilginç. Ne tür bir resim yapmaktan hoşlanıyorsun? Herhangi bir teknik veya stil var mı? Farklı tarzlarla denemeyi seviyorum, John. Bazen gerçekçi manzaralar denerim ve diğer zamanlarda soyut sanatı keşfediyorum. Çok yönlü bir yaklaşımınız var gibi görünüyor. Resim yapmaya yeni başlayan biri için herhangi bir ipucunuz var mı?
Temel bilgilerle başla, John. Yeni başlayanlar için uygun sanat malzemeleri alın ve fırça kontrolü ve renk karıştırma pratiği yapmak için basit alıştırmalar deneyin. Bu iyi bir başlangıç noktası. Gerekli malzemeleri topladığımdan ve temelleri uyguladığımdan emin olacağım. Hata yapmaktan korkma John. Resim, sürecin tadını çıkarmak ve kendinizi ifade etmekle ilgilidir. Bunu duymak güven verici. Husursuzluğa ulaşmaktan çok yolculukla ilgili olduğunu unutmayacağım. Kesinlikle. Yaratıcılığınızın akmasına izin verin ve sonuç hakkında çok fazla endişelenmeyin. Benim gibi yeni başlayanlar için önerdiğiniz kaynaklar veya eğitimler var mı? Birçok çevrimiçi eğitim ve video var, John. Farklı boyama teknikleri ve stilleri için adım adım kılavuzlar bulabilirsiniz. Bu işe yarar. Sanatsal yolculuğuma başlarken ilham ve rehberlik almak için bazı eğitimleri keşfedeceğim. Harika. Unutmayın, en önemli şey eğlenmek ve sanat yaratma sürecinin tadını çıkarmaktır. Tavsiye için teşekkürler Anna. Resim yapmayı denemek ve beni nereye götürdüğünü görmek için heyecanlıyım. Hoş geldin, John. Eminim yeni bir kendini ifade etme biçimi keşfedeceksiniz ve sanat yaratmaktan zevk alacaksınız. İşte yaratıcı yönlerimizi kucaklamak ve resim dünyasını keşfetmek için. Ders 7. Şehirde harika bir konaklama için herhangi bir öneri var mı? Anna, önümüzdeki ay Londra'ya bir gezi planlıyorum. Şehirde harika bir konaklama için önerileriniz var mı? Kesinlikle, John. Londra'nın sunabileceği çok şey var. Görülmesi gereken bir cazibe merkezi British Museum. British Museum kulağa büyüleyici geliyor. Onu mutlaka görülmesi gereken şey nedir? Binlerce yıllık insanlık tarihini kapsayan dünyanın dört bir yanından geniş bir sanat ve eser koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Kulağa inanılmaz geliyor. Kesinlikle British Museum, o ziyaret etmeye ve kendimi zengin kültürel mirasına kaptırmaya dikkat edeceğim. Diğer bir öneri ise Covent Garden'ın canlı mahallesini keşfetmektir. Sokak sanatçıları, mağazaları ve yemek seçenekleriyle tanınır. Covent Garden canlı ve heyecan verici bir yer gibi geliyor. Orada biraz zaman geçireceğim ve atmosferi içime çekeceğim. Tarih ile ilgileniyorsanız, Londra Kulesi görülmeye değer. Ortaçağ Kalesi'ni keşfedebilir ve kraliyet mücevherlerini görebilirsiniz. Londra Kulesi tarihi bir hazine gibi geliyor. Onu seyahat programıma ekleyeceğim ve İngiltere'nin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edeceğim. Son olarak, Thames Nehri boyunca yürüyüş yapma fırsatını kaçırmayın. Tower Bridge ve London Eye gibi ikonik simge yapıların güzel manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Thames Nehri boyunca yürümek, şehrin güzelliğine dalmanın sakin bir yolu gibi geliyor. Bunu planlarıma dahil ettiğimden emin olacağım. Harika, John. Londra'yı keşfederek harika zaman geçireceğinize eminim. Daha fazla yardıma ihtiyacın olursa bana haber ver. Teşekkür ederim, Anna. Önerilerinizi takdir ediyorum ve başka sorularım olursa kesinlikle iletişime geçeceğim. Londra'da unutulmaz bir konaklama için sabırsızlanıyorum. Hoş geldin, John. Seyahatinizin tadını çıkarın ve hareketli Londra şehrinde kalıcı anılar yaratın. Ders 8. Şehirdeki yeni kitapçıya ne zaman gitmek istersin? Anna, herhangi bir kısıtlama olmadan bir dükkana giremeyeli uzun zaman oldu. Şehirdeki yeni kitapçıya ne zaman gitmek istersin? Bu harika bir fikir, John.
Cumartesi öğleden sonra gitmeye ne dersin? O zaman genellikle daha az kalabalıktır. Cumartesi öğleden sonra benim için çalışıyor. Yeni kitapçıyı keşfetmekten ve neler sunabileceklerini görmekten heyecan duyuyorum. Ben de, John. Farklı türlerde geniş bir kitap yelpazesi olduğunu duydum. Kulağa mükemmel geliyor. Okuma listemi genişletmek istiyordum, bu yüzden bu harika bir fırsat olacak. Fiziksel kitaplara göz atmak ve yeni başlıklar keşfetmek her zaman ferahlatıcıdır. Ayrıca, yerel kitapçıları desteklemek önemlidir. Kesinlikle, Anna. Yerel kitapçılar topluluğa cazibe katıyor ve başarılarına katkıda bulunabildiğimiz için mutluyum. Ayrıca kitapçıdaki kafede bir kahve içebilir ve kitaplara ve sohbete dalarak biraz zaman geçirebiliriz. Kulağa hoş geliyor. Rahat bir atmosfer, iyi kitaplar ve bir fincan kahve mükemmel bir öğleden sonra sağlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Cumartesi günkü kitapçı maceramızı dört gözle bekliyorum. Ben de Anna. Güzel bir hız değişikliği ve kitap aşkımızı şımartmak için bir şans olacak. İşte yeni hikayeler keşfetmek ve bir kitapçıya göz atmanın basit zevkinin tadını çıkarmak için. Ders 9. Etkili hedef belirleme için herhangi bir ipucunuz var mı? Anna, son zamanlarda kendim için bazı kişisel hedefler belirliyorum. Bir kez elde edildiğinde çok ödüllendirici bir duygu. Etkili hedef belirleme için herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle, John. Harika bir strateji, hedeflerinizi spesifik ve ölçülebilir hale getirmektir. Bu, ilerlemenizi izlemenize ve motive olmanıza yardımcı olur. Bu harika bir ipucu, Anna. Belirli hedeflere sahip olmak, üzerinde çalışmam için net bir hedefe sahip olmamı sağlar. Başka öneriniz var mı? Hedeflerini daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölün, John. Bu onları daha yönetilebilir hale getirir ve odaklanmanıza yardımcı olur. Hedefleri daha küçük adımlara ayırmak pratik bir yaklaşım gibi geliyor. Ezici duyguları önler ve istikrarlı ilerlemeye izin verir. Ek olarak, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek önemlidir. Kaynaklarınızı, zamanınızı ve yeteneklerinizi ayarlarken göz önünde bulundurun. Gerçekçi hedefler belirlemek, ulaşılabilir olmasını sağlar ve başarılı bir şekilde tamamlanma şansını artırır. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Başka bir ipucu, hedeflerinizi yazmak ve onları görünür bir yerde tutmaktır. Sürekli bir hatırlatma görevi görür ve sizi sorumlu tutar. Hedeflerimi yazmak ve onları açıkça görmek, motive olmama ve onlara ulaşmak için aktif olarak çalışmama yardımcı olacaktır. Son olarak, yol boyunca ilerlemeni kutla, John. Ulaşılan her dönüm noktası için kendinizi onaylayın ve ödüllendirin. Momentumu devam ettirir. Dönüm noktalarını kutlamak, yapılan çabayı ve ilerlemeyi kabul etmenin harika bir yoludur. Devamlamak için ekstra bir motivasyon katmanı ekler. Kesinlikle, John. Unutmayın, hedef belirleme bir yolculuktur ve sürecin tadını çıkarmak, hedefe ulaşmak kadar önemlidir. Bu değerli ipuçları için teşekkür ederim Anna. Hedeflerimi daha net bir vizyonla belirlemeye ilham verici ve hazır hissediyorum. Hoş geldin, John. Yardım edebildiğime sevindim. Hedeflerinizde bol şans ve yolculuğun tadını çıkarmayı unutmayın. İşte anlamlı hedefler belirlemek, harekete geçmek ve ilerlemenin sevincini kucaklamak. Ders 10. Yaklaşan bir yolculuk için farklı havayollarını ve fiyatlarını karşılaştırıyorum. Anla, yaklaşan bir yolculuk için farklı hava yollarını ve fiyatlarını karşılaştırıyorum. Daha önce bu konuda herhangi bir araştırma yaptınız mı?
Evet, John. Havayolu fiyatları söz konusu olduğunda, fiyatları karşılaştırmak ve bagaj hakkı ve uçuş esnekliği gibi diğer faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu iyi bir nokta, Anna. Fiyat kesinlikle önemli bir faktördür, ancak genel değeri ve rahatlığı da dikkate almak çok önemlidir. Kesinlikle. Bazen, ücretsiz bagaj veya daha esnek rezervasyon seçenekleri gibi ek avantajlar içeriyorsa, biraz daha yüksek bir ücret buna değer olabilir. Katılıyorum. Maliyetleri faydalarla karşılaştırmak ve önceliklerimize ve ihtiyaçlarımıza uygun bir havayolu seçmek önemlidir. Ek olarak, diğer gezginlerden gelen yorumları ve geri bildirimleri okumak, hizmet kalitesi ve müşteri deneyimleri hakkında fikir verebilir. Bu akıllıca bir yaklaşım, Anna. Başkalarının deneyimlerinden öğrenmek, daha bilinçli kararlar vermemize ve olası sorunlardan kaçınmamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, düşündüğünüz havayolları için devam eden promosyonlar veya indirimler olup olmadığını kontrol etmeye değer. Promosyonlardan veya indirimlerden yararlanmak, rahat bir seyahat deneyiminin tadını çıkarırken biraz tasarruf etmemize yardımcı olabilir. Son olarak, önceden rezervasyon yapmak veya seyahat tarihleri konusunda esnek olmak, bazen daha iyi fırsatlara ve daha düşük ücretlere yol açabilir. Seyahat tarihleri konusunda esnek olmak daha fazla seçenek açabilir ve potansiyel olarak daha iyi fiyatlar bulmamıza yardımcı olabilir. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Harika, John. Eminim biraz araştırma ve düşünce ile seyahatiniz için en iyi havayolunu ve fiyatları bulacaksınız. Teşekkür ederim, Anna. Görüşleriniz yardımcı oldu. Hava yollarını karşılaştırmaya devam edeceğim ve bilinçli bir karar vereceğim. Hoş geldin, John. Yardımcı olabildiğime sevindim. Havayolu aramanızda bol şanslar ve umarım harika bir fırsat bulursunuz. Havayolu seçimimizde satın alınabilirlik, rahatlık ve kalitenin mükemmel kombinasyonunu bulmak için burada. Ders 11. Becerilerimi ve deneyimlerimi daha etkili bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Anna, becerilerimi ve deneyimlerimi daha etkili bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bazen bir meydan okuma olabilir. Bunu nasıl yapacağınıza dair herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle, John. Becerilerinizi ve deneyiminizi sergilemek söz konusu olduğunda, açık ve özlü olmak önemlidir. Güçlü yönlerinizi vurgulayan kilit noktalara odaklanın. Açık ve özlü olmak mantıklı, Anna. Dinleyiciyi ezmeden yeteneklerimizi iletmeye yardımcı olur. Başka öneriniz var mı? Becerilerinizi ve deneyiminizi kendinden emin ve olumlu bir şekilde tanımlama alıştırması yapın, John. Bu, onları tartışırken özgüveninizi artırabilir. Becerilerimi ve deneyimlerimi nasıl sunduğumu pratik yapmak, konuşmalar sırasında kesinlikle daha güvende hissetmemi sağlayacaktır. Bir deneyeceğim, Anna. Başka bir ipucu, becerilerinizi gösteren belirli örnekler veya başarılar sağlamaktır. Bu, iddialarınızı daha somut ve güvenilir hale getirir. Belirli örnekler veya başarılar dahil etmek ifadelerime güvenilirlik katıyor. Başkalarının becerilerimin pratik uygulamasını anlamalarına yardımcı olur. Öneriniz için teşekkürler, Anna. Müzakereler gerçekten korkutucu olabilir, John. Onlara yaklaşmanın bir yolu, önceden kapsamlı araştırma yapmaktır. Değerinizi ve piyasa standartlarını anlayın. Piyasa standartlarını araştırmak ve kendi değerimi bilmek bana müzakereler sırasında daha güçlü bir konum sağlayacaktır. İyi hazırlandığımdan emin olacağım, Anna. Ek olarak, müzakereler sırasında aktif dinleme alıştırması yapın. Karşı tarafın bakış açısını anlayarak karşılıklı yarar sağlayan çözümler bulabilirsiniz.
Aktif dinleme müzakerelerde anahtardır. Karşı tarafın ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamamı sağlıyor ve daha etkili işbirliğine yol açıyor. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Son olarak, istediğini sormaktan korkma, John. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi ifade ederken iddialı, ancak saygılı olun. Ne istediğimi atılganlık ve saygıyla sormak önemlidir. Olumlu ve işbirlikçi bir tutum sürdürürken kendimi savunmakla ilgilidir. Tavsiye için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Biraz rehberlik edebildiğim için mutluyum. Unutmayın, uygulama ve hazırlık becerilerinizi etkili bir şekilde ifade etmede ve müzakerelerde gezinmede uzun bir yol kat edebilir. İşte güçlü iletişim becerileri geliştirmek, yeteneklerimizi ifade etme konusunda güven oluşturmak ve başarılı müzakereleri benimsemek. Ders 12. Seyahatimiz için konaklama rezervasyonu yaptınız mı? Anna, seyahatimiz için konaklama rezervasyonu yaptın mı? Henüz değil, John. Hala lüks bir otel veya rahat bir Airbnb arasında tartışıyorum. Lüks ve konfor arasındaki sonsuz mücadele. Kararı zorlaştıran nedir? Şık otel lüks olanaklar ve çarpıcı bir manzara sunuyor. Ancak rahat Airbnb bize daha ev gibi bir his veriyor. İkilemi görebiliyorum. Otel rüya gibi bir kaçamak gibi olurdu, ancak Airbnb bu kişisel dokunuşa sahip olurdu. Kesinlikle. Ayrıca, Airbnb bile kendi mutfağımıza ve yaşam alanımıza sahip olabiliriz. Bu da oldukça uygun olabilir. Bu iyi bir nokta. Kendi yemeklerimizi pişirip ev benzeri bir ortamda dinlenerek biraz para biriktirebiliriz. Öte yandan, otel bize lüks ve şımartıcı bir tat verecekti. Seyahatimiz için özel bir ikram olabilir. Doğru, kraliyet ailesi gibi davranılmanın ve tüm olanakların parmaklarımızın ucunda olması büyülü bir şey var. Ancak yine de Airbnb, kendimizi yerel kültüre kaptırmamıza izin vererek daha otantik bir deneyim sunabilir. Haklısın. Bize yerlilerle etkileşim kurma ve ev sahiplerimiz tarafından önerilen gizli mücevherleri keşfetme şansı verebilir. Zor bir karar John. Sanırım artıları ve eksileri tartmamız ve hangi seçeneğin seyahat hedeflerimizle daha iyi uyumlu olduğunu görmemiz gerekecek. Kabul ettim. Bu gezi sırasında düşünmek ve bizim için en önemli olanı düşünmek için biraz zaman ayıralım. Bir plana benziyor, John. İhtiyaçlarımıza uygun ve seyahatimizi unutulmaz kılan mükemmel konaklamayı bulacağız. İster lüks bir otel, ister şirin bir Airbnb olsun, eminim birlikte harika zaman geçireceğiz, Anna. Hadi unutulmaz kılalım. Kesinlikle, John. Bu sadece konaklama ile ilgili değil. Gerçekten önemli olan birlikte yarattığımız deneyimlerdir. Hadi bu geziyi kitaplar için yapalım. Ders 13. Odaklanmak oldukça zor olabilir. Anna, odaklanmak oldukça zor olabilir. Sürekli bir savaş gibi geliyor, değil mi? Kesinlikle, John. Çevremizdeki pek çok dikkat dağıtıcı şeyle, odaklanmayı sürdürmek kasıtlı çaba ve disiplin gerektirir. Bildirimler, sosyal medya ve diğer kesintilerden uzaklaşmak kolaydır. Ama bu zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Haklısın John. Bir strateji, dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indiren ve odaklanmamıza yardımcı olan belirlenmiş bir çalışma alanı oluşturmaktır. Özel bir çalışma alanına sahip olmak kesinlikle konsantrasyon için elverişli bir ortam yaratmaya yardımcı olabilir. Benimkini buna göre ayarlayacağım.
Başka bir yaklaşım, görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmaktır. Bu onları daha az ezici ve odaklanmaları daha kolay hissettirir. Görevleri daha küçük parçalara ayırmak, odaklanmayı sürdürmenin pratik bir yolu gibi geliyor. Onları adım adım ele almamızı sağlar. Net hedefler belirlemek ve görevlere öncelik vermek de odaklanmayı artırabilir. Ne yapılması gerektiğini ve hangi sırayla yapılması gerektiğini bilmek, yolda kalmamıza yardımcı olur. Net hedefler belirlemek ve öncelikler belirlemek, bir yön duygusu sağlayarak odaklanmayı kolaylaştıracaktır. Bunu uyguladığımdan emin olacağım. Ayrıca bildirimleri kapatmak veya mümkün olduğunda sessiz bir ortam bulmak gibi gereksiz dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak da faydalıdır. Bildirimleri devre dışı bırakarak ve sessiz bir alan bularak dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek, daha odaklanmış ve üretken bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, kısa molalar vermek ve farkındalık veya gevşeme tekniklerini uygulamak odağımızı gençleştirebilir ve tükenmişliği önleyebilir. Düzenli molalar vermek ve farkındalık egzersizlerini rutinimize dahil etmek, zihinsel netliği korumaya ve odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olacaktır. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Unutma, John, odaklanmak sürekli bir çabadır. Bu stratejileri uygulayarak ve bağlı kalarak, yolumuza çıkan dikkat dağıtıcı şeylerin üstesinden gelebiliriz. Teşekkür ederim, Anna. Görüşleriniz ve önerileriniz değerlidir. Dikkat dağıtıcı şeylerin üstesinden gelmeye ve odaklanmış bir zihniyet geliştirmeye kararlıyım. Hoş geldin, John. Odaklanmış kalma ve hedeflerinize ulaşma yeteneğinize inanıyorum. İşte dikkat dağıtıcı şeyleri fethetmek ve odaklanmış bir zihniyeti benimsemek. Ders 14. Hiç egzotik Hint restoranlarını keşfettin mi? Anna, hiç egzotik Hint restoranlarını keşfettin mi? Yeni lezzetler denemeyi merak ediyorum. Evet, John. Evimin yakınında lezzetli ve otantik yemekler sunan bu küçük Hint restoranı var. Şiddetle tavsiye ederim. Kulağa ilgi çekici geliyor Anna. Orada denediğiniz yemeklerden bazıları nelerdir? Yeni lezzetler keşfetmeye açığım. Favorilerimden biri tereyağlı tavuk. Zengin domates bazlı sosta yumuşak tavuklu kremsi ve lezzetli bir yemektir. Tereyağlı tavuk kulağa hoş geliyor. Zengin ve kremsi tatlara sahip yemeklerin tadını çıkarıyorum. Kesinlikle deneyeceğim. Biryaniyi de denemelisin John. Aromatik baharatlar, et ve bazen sebzelerle pişirilmiş kokulu bir pirinç yemeğidir. Biryani lezzetli ve aromatik bir seçim gibi geliyor. Her zaman farklı pirinç yemekleri denemeye hazırım. Listeme ekleyeceğim. Denemeye değer bir başka yemek de samosalar. Baharatlı patates, bezelye ve bazen et veya mercimekle doldurulmuş gevrek hamur işleridir. Samosas lezzetli bir meze gibi geliyor. Çıtır atıştırmalıkları severim, özellikle lezzetli malzemelerle dolu olduklarında. Naan ekmeğini de unutma John. Körilerle mükemmel uyum sağlayan veya kendi başına tadını çıkarabileceğiniz yumuşak ve kabarık bir Hint ekmeğidir. Naan ekmeği çok yönlü bir eşlik gibi geliyor. Denediğim yemekleri tamamlamak için biraz sipariş ettiğimden emin olacağım. Harika, John. Hint mutfağının lezzetlerini keşfetmeniz için heyecanlıyım. Deneyimden keyif alacağınıza eminim. Teşekkür ederim, Anna. Önerileriniz merakımı uyandırdı. Bu egzotik Hint yemeklerini denemeyi dört gözle bekliyorum. Hoş geldin, John.
Umarım harika bir mutfak macerası geçirirsiniz. Yeni lezzetler keşfetmek ve Hint mutfağının lezzetlerinin tadını çıkarmak için burada. Ders 15. Neden Los Angeles'a gitmiyoruz? Anna, San Francisco'ya yaptığımız ziyaretin ardından neden Los Angeles'a gitmiyoruz diye düşünüyordum. Orada görülecek ve yapılacak çok şey var. Harika bir fikir, John. Los Angeles, güzel plajlardan Hollywood tabelası gibi ikonik simge yapılara kadar çeşitli cazibe merkezleri sunmaktadır. Hollywood'un tabelasını her zaman yakından görmek istemişimdir. Eğlence endüstrisinin ikonik bir sembolüdür. Bunu güzergahımıza dahil ettiğinizden emin olalım. Kesinlikle, John. Ayrıca ünlü Santa Monica iskelesini keşfedebilir ve sahil atmosferinin tadını çıkarabiliriz. Oradaki Pasifik Parkı inde heyecan verici geziler ve oyunlar var. Santa Monica iskelesi biraz zaman geçirmek için eğlenceli bir yer gibi geliyor. Canlı atmosferi deneyimlemeyi ve sürüşleri denemeyi dört gözle bekliyorum. Ziyaret edilmesi gereken bir diğer nokta ise Griffith Gözlemevi. Şehrin ve gece gökyüzünün muhteşem manzarasını sunmaktadır. Ayrıca, Hollywood tepeleri ne bir göz atabiliriz. Griffith Gözlemevi, Los Angeles'ın güzelliğini yukarıdan takdir etmek için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Şehir manzarasını ve hatta bazı yıldızları görmek için sabırsızlanıyorum. Hollywood ve Beverly Hills gibi Los Angeles'ın canlı mahallelerini de keşfetmeliyiz. Eşsiz bir cazibeye sahiptirler ve çok sayıda alışveriş ve yemek seçeneği sunarlar. Los Angeles mahallelerini keşfetmek bize şehrin çeşitli kültür ve yaşam tarzının tadına bakacak. Yeni mağazalar keşfetmekten ve farklı mutfakları denemekten heyecan duyuyorum. Ve dünyaca ünlü Universal Studios Hollywood'u da unutmayalım. Film büyüsünü ilk elden deneyimleyebileceğimiz sürükleyici bir tema parkı. Universal Studios Hollywood'u ziyaret etmek inanılmaz bir deneyim olacak. Heyecan verici yolculuklara çıkmaya ve film setlerini keşfetmeye hevesliyim. Sinema dünyasına adım atmak gibi olacak. Heyecan verici bir planımız var gibi görünüyor John. San Francisco ve sonra Los Angeles. Macera, ikonik manzaralar ve unutulmaz deneyimlerle dolu bir yolculuk olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Seninle bu yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum. İşte muhteşem anlar ve unutulmaz anılarla dolu yaklaşan seyahatimiz. Ders 16. Üstlendiğimiz yeni görevleri kesinlikle vurgulamalıyız. Anna, işimizde bize ek sorumluluklar verilmiş gibi görünüyor. Üstlendiğimiz yeni görevleri kesinlikle vurgulamalıyız. Haklısın John. İletişim kurmak ve denetçilerimizin omuzladığımız ekstra iş yükünün farkında olduğundan emin olmak önemlidir. Yeni görevleri vurgulayarak bağlılığımızı gösterebilir ve daha fazla sorumluluk almaya istekli olduğumuzu gösterebiliriz. Ayrıca, artan iş yükü nedeniyle ortaya çıkabilecek olası zorlukları veya ayarlamaları tartışmak için iyi bir fırsattır. Aynen öyle, Anna. Zorluklarla ilgili açık iletişim, birlikte çözümler bulmamızı ve ek sorumlulukları etkin bir şekilde ele alabilmemizi sağlar. Ek olarak, yeni görevleri vurgulayarak, kuruluş içinde yeni projelere veya rollere uyum sağlama ve üstlenme yeteneğimizi sergileyebiliriz. Uyarlanabilirliğimizi ve yeni projeler üstlenmeye istekli olduğumuzu vurgulamak, kariyerlerimizde daha fazla büyüme ve ilerleme için kapılar açabilir. Üstlendiğimiz ek sorumlulukları ve elde ettiğimiz sonuçları takip etmek önemlidir. Bu, performans değerlendirmeleri sırasında veya kariyer ilerlemesini tartışırken katkılarımızı göstermemize yardımcı olacaktır.
Başarılarımızın ve yeni görevlerin etkisinin kaydını tutmak, büyümemizin ve kuruluşa değerimizin somut kanıtını sağlayacaktır. Son olarak, işimizin kalitesinden ödün vermeden ek iş yükünü halledebilmemizi sağlamak için düzenli kalmayı ve zamanımızı etkili bir şekilde yönetmeyi hatırlayalım. Zaman yönetimi ve organizasyon, artan sorumluluklara rağmen üretkenliği sürdürmenin ve yüksek kaliteli sonuçlar sunmanın anahtarıdır. Zamanımı akıllıca önceliklendirdiğimden ve yöneteceğimden emin olacağım. Bu harika bir zihniyet, John. Yeni görevlerimizi etkin bir şekilde vurgulayarak ve yöneterek yeteneklerimizi sergileyebilir ve ek sorumlulukları güvenle ele alabiliriz. Teşekkür ederim, Anna. Görüşleriniz değerlidir. Bu yeni sorumlulukları üstlenmeye ve getirdikleri fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya hazırım. Hoş geldin, John. Ek iş yükünü yönetmede mükemmel olacağınızdan şüphem yok. İşte yeni görevleri benimsemek ve rollerimizde başarıya ulaşmak. Ders 17. Burada kahvaltının ne saatte servis edildiğini biliyor musunuz? Anna, kahvaltının ne zaman burada servis edildiğini biliyor musun? Evet, John. Kahvaltı 07:00-10:00 saatleri arasında servis edilmektedir. Güne güzel bir yemekle başlamak için iyi bir zaman penceresidir. Bu çok uygun. Faaliyetlerimize başlamadan önce rahat bir kahvaltının tadını çıkarmak için bolca zamanımız olacak. Kesinlikle. Önümüzdeki gün için kendimizi beslemek için doyurucu bir kahvaltı yapmak her zaman güzeldir. Katılıyorum. Kahvaltı, sabahlarımızı başlatmak için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlayan önemli bir öğündür. Ayrıca, kaldığımız yerin sunduğu kahvaltı spesiyalitelerinden bazılarını denemek için harika bir fırsat. Kahvaltı seçeneklerini keşfetmeyi ve bazı yerel lezzetleri denemeyi dört gözle bekliyorum. Ben de, John. Farklı lezzetleri tatmak ve yerel mutfağı deneyimlemek her zaman ilginçtir. Sabah 10.00'a kadar servis edilen kahvaltı ile acele etmemize gerek kalmayacak ve yemeğimizin tadını rahat bir tempoda çıkarabiliriz. Cömert bir kahvaltı zaman dilimine sahip olmanın güzelliği budur. Yemeğimizin tadını çıkarabilir ve sabah ortamının tadını çıkarmak için zaman ayırabiliriz. Kesinlikle, Anna. Yavaş bir kahvaltı günün geri kalanı için olumlu bir ton oluşturur. Ayrıca, lezzetli bir yemeğin tadını çıkarırken sohbet etmek ve gün için güzergahımızı planlamak için harika bir fırsat. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Kahvaltı sohbetleri, gün için planlarımızı birbirine bağlamanın ve hizalamanın harika bir yoludur. Öyleyse, kahvaltı saatlerinden tam olarak yararlanalım ve günlerimize doyurucu bir yemekle başlayalım. Ben bunun yanındayım, Anna. Önümüzdeki maceralar için bizi besleyen lezzetli bir kahvaltı ile sabahlarımıza başlamak istiyoruz. Ders 18. Konaklamanızı keyifli hale getirmek için buradayız. İyi günler. Bugün size nasıl yardımcı olabiliriz? Konaklamanızı keyifli hale getirmek için buradayız. Merhaba. Yardıma ihtiyacınız olan özel bir şey var mı? Size elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İster yerel cazibe merkezleri hakkında bilgi sağlıyor, ister yakındaki restoranları tavsiye ediyor olsun, bize herhangi bir soru sormaktan çekinmeyin. Konaklamanız süresince keyifli bir deneyim yaşamanızı sağlamak istiyoruz. Buradaki zamanınızı daha keyifli hale getirmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, lütfen bize bildirmekten çekinmeyin. Mükemmel hizmet sunmaya ve tüm ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlamaya kendimizi adadık. Memnuniyetiniz bizim önceliğimizdir. Aradığınız özel bir şey varsa, ulaşım ayarlamak veya etkinlikler için bilet rezervasyonu yapmak gibi bize bildirmeniz yeterli.
Bu düzenlemelerde size memnuniyetle yardımcı olacağız. Bölgeye aşinayız ve ilgi alanlarınıza uygun aktiviteler için önerilerde bulunabiliriz. İster gezi, açık hava maceraları veya kültürel deneyimler olsun, önerilerde bulunabiliriz. Ek olarak, herhangi bir özel isteğiniz varsa veya herhangi bir konaklama istiyorsanız, lütfen bizi bilgilendirin. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Amacımız beklentilerinizi aşmak ve sizin için unutulmaz bir konaklama yaratmaktır. Rahatınız ve mutluluğunuz bizim için önemlidir. Size yardımcı olma ve olumlu deneyiminize katkıda bulunma fırsatı için minnettarız. Konaklamanızın keyifli olmasını sağlamak bizim için bir zevktir. Bizimle kalmayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İhtiyacınız olan başka bir şey varsa, lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin. Buradaki zamanınızı olabildiğince keyifli hale getirmek için buradayız. Ders 19. Otelin şampuan sağladığını fark ettim. Anna, otelin şampuan sağladığını fark ettim. Peki ya saç kremi? Evet, John. Otel ayrıca şampuanla birlikte saç kremi sağlamalıdır. Saçınızı beslemek ve yumuşak tutmak için her ikisini de kullanabilirsiniz. Bunu bilmek güzel. Saçımın sağlığını ve yönetilebilirliğini korumak için saç kremi almayı seviyorum. Otellerin hem şampuan hem de saç kremi sağladığı zaman her zaman uygundur. Bu nedenle kendinizinkini getirme konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Bir şeyler getirmekten bahsetmişken, ya ilaçlar? Yanımda belirli olanları taşımalı mıyım? Özellikle herhangi bir sağlık durumunuz varsa, kaldığınız süre boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz temel ilaçları taşımak iyi bir fikirdir. Bu mantıklı. Hemen hazır bulundurduğumdan emin olmak için gerekli ilaçlarımı paketlediğimden emin olacağım. Her ihtimale karşı yara bandı, antiseptik merhem ve ağrı kesiciler gibi temel malzemeleri içeren küçük bir ilk yardım çantası taşımak da iyi bir uygulamadır. Bu akıllıca bir öneri Anna. Elverişli bir ilk yardım çantasına sahip olmak, küçük yaralanmalar veya beklenmedik durumlar için yardımcı olabilir. Kesinlikle, John. Hazırlıklı olmak ve bunlara ihtiyaç duymasanız bile, bu temel ihtiyaçları yanınızda Tavsiye bulundurmak için daha iyidir. minnettarım. Öngörülemeyen durumlar için ilaçlarımı ve temel bir ilk yardım çantasını paketlediğimden emin olacağım. Sorumlu bir yaklaşım, John. Sağlığınıza dikkat etmek ve hazırlıklı olmak, özellikle seyahat ederken önemlidir. Teşekkür ederim, Anna. Rehberliğiniz değerlidir. Artık rahat ve güvenli bir konaklama için ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumu bilerek güvenle paketleyebilirim. Hoş geldin, John. Yardım edebildiğime sevindim. Harika bir yolculuk yapın ve daha fazla sorunuz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin. Ders 20. Bugün hava güzel. Anna, bugün hava çok güzel. Eğlenceli bir şeyler yapmak için mükemmel bir zaman. Katılıyorum John. Yerel sinemaya gidip bir film izlemeye ne dersiniz? Bu harika bir fikir gibi geliyor Anna. Hangi sinemayı düşünüyorsun? Buradan sadece birkaç blok ötede bir sinema var. Elverişli bir konum ve iyi bir film seçkisine sahiptir. Bu benim için işe yarıyor. Ne tür bir film havasındasın? Farklı türlere açığım. İzlemek istediğiniz belirli bir film var mı? Yeni çıkan aksiyon filmi hakkında güzel şeyler duydum. Heyecan verici bir seçim olabilir. Aksiyon heyecan verici geliyor. Gösterim saatlerini kontrol edelim
ve programımıza uyup uymadığını görelim. Kesinlikle. Sinemadayken biraz patlamış mısır ve atıştırmalıklar almayı da düşünmeliyiz. Kesinlikle. Sinema deneyiminin bir parçası. Film sırasında tadını çıkarmamız için bazı lezzetli ikramlar aldığımdan emin olacağım. Kulağa mükemmel geliyor Anna. Sinemada dinlenmeyi ve kendimizi film dünyasına sokmayı dört gözle bekliyorum. Günlük rutinimizden güzel bir mola ve gevşeme şansı olacak. Sinemaya gitmeye karar verdiğimize sevindim. Ben de Anna. Büyük ekranda iyi bir film izlemek ve bir süreliğine farklı bir dünyaya kaçmak her zaman zevklidir. Bu mükemmel zamandan en iyi şekilde yararlanalım ve eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim için yerel sinemaya gidelim. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. İşte filmlerde harika zaman geçirmek ve gümüş ekranda hikaye anlatımının büyüsünün tadını çıkarmak.